Rolento, neden Türkçe konuşup ekrana big, medium, small yazıyorsun? Daha önce de dediğim gibi İngilizce terimler daha büyük kaynaklara ulaşmamızı sağlıyor. Ayrıca burada yaptığım gibi baş harfleri Türkçe olarak kullansaydım bilin bakalım ne oluyordu arkadaşlar. Büyük, orta, küçük. Bok mu yazsaydım arkadaşlar? Big, Medium, Small yani BMS konsepti nedir? Kısaca çizerek göstereyim. 3 tane aynı boyuttaki dikdörtgen içerisine daireler çiziyorum. İlkine aynı boyut ve aynı aralıkta daireler çiziyorum. İkincisinde aralıkları değiştiriyorum fakat yine boyut üzerinde oynama yapmıyorum. Son olarak ise hem aralık hem de boyut üzerinde değişiklikler yapıyorum. Peki sizce hangisi daha ilgi çekici? Bana göre en sondaki çok daha ilginç ve bakılası. İşte amacımız da bu. Basit şekillerde fark ettiğimiz boyut değişiminin verdiği çekiciliği çizimlerimize, tasarımlarımıza yansıtmak. Bu bahsettiğim konsept sadece şekil olarak değil, dağılım olarak da BMS olmalı. Ne demek istiyorum? Hepsine renk vererek bunu da anlatayım. Big'e mavi, medium'a sarı, small'a da kırmızı rengini verelim. Bu dağılımda büyük yani mavi renk en fazla olmalı, sarı orta ve kırmızı da en az olan. Tabii ki bu dağılımları değiştirebiliriz fakat aralarında mutlaka bir hiyerarşi olmalı. Çizerler görsel yanları daha güçlü kişilerdir. O yüzden görsel örneklerle devam edeyim. Bu çizerin karakterindeki büyük, orta ve küçük kısımları belirleyelim. Her birini de belirlediğim renklerle boyuyorum. Kullanılan renklerin oranlarını şöyle bir grafikle gösterirsek bakın aralarında big, medium, small oranı var. Bu kullandığımız oranlar kendi içinde de bir düzene sahip olmalı elbette. Mesela burada yaptığı küçük şekil bakın çok fazla kırmızı renk olsaydı yani ufak ayrıntıların olduğu parçaları çok fazla yapsaydı bizim dikkatimiz dağılır ve okunabilirliğini bozacak bir hale gelirdi. Genelde çizerlerin benim de düştüğüm büyük bir hata küçük ayrıntılarda kaybolup tasarımın okunabilirliğini olumsuz yönde etkiliyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir çizime bakalım. Bu çizimde de evler en büyük kısım. Karakterin bulunduğu tarlaya orta dersek karakter ve kenarda kalan kısımlara da küçük diyebiliriz. Belki o evin üzerindeki çapraz tahtaları da kırmızıya ekleyebiliriz. Bu resimde de genel olarak big, medium, small yani BMS ilişkisi kurulmuş. Son bakmak istediğim sanatçı Gareth Davies. Yani namı değer Spodanki. Spodanki? Umarım böyle okunuyordur ismi. Bu çizerin instasını uzun zamandır takip ediyorum. Tasarımlarını da genelde beğeniyorum. Fakat bu konu hakkında video hazırlarken işlerinde benim burada yaptığım gibi bir renk kodu kullandığını da gördüm. Ben de size bunu tavsiye edeceğim zaten. Tasarımlarınızı bu belirlediğiniz 3 renk ile boyayın ve aralarındaki oranlara bakarak ilerleyin mutlaka. Gareth Beyciğim de bunu yapıyor. Tasarımlarında bir takım oranlar kullanıyor. Büyük bir yüzdesi de BMS kuralına uyuyor. Renkler kafanızı karıştırıyorsa şekil olarak da bakabilirsiniz ki zaten boyadığımız şeyler de aslında birer şekil. Bu çizimin üzerinden çizelim bakın. Burada yapmış olduğum mekin parçalarına dikkat ederseniz yine big, medium, small yani BMS kuralı görülüyor. YouTube'a ara vermek zorunda kaldığımı belki fark etmişsinizdir. Aradan yaklaşık 3 ay geçti. Tabii ki bu esnada eskiz defterime çizimler yaptım ve bu sayfalarda gördüğünüz gibi bu videonun konusu olan big, medium, small konusunda fikirlerimi çizerek geliştirmeye çalıştım. Bu eskiz defterine de bir ara video çekebilirim. Çünkü hakikaten kaosun hakim olduğu, hikaye dolu bir eskiz defteri oldu. İçerisinde yaşadığım maceralardan da çizimler var. İncelediğim bazı bitkilerden, hayvanlardan da çizimler var. Mekan çizimleri de var. Çok kötü çizimler de var. Fena olmayan çizimler de var. Yani tam bir eskiz defteri oldu gerçekten. O yüzden belki onu da bir ara inceleriz. Şimdi videoya devam edelim. BMS kuralı hem çevre hem karakter tasarımlarında kullanılması gereken bir yöntem. Ama özellikle mekanik tasarımlarda çok etkili. Bunun için ben de birkaç tane mek çizimi yaptım. Önceden çok yaptığım bir şey olmadığı için biraz garip geldi bana ama ilerlemeye devam ettim. Bu konuyu test etmek için en ideal çizim konuları mekler, silahlar, uzay gemileri, uzay üsleri gibi daha mekanik dizaynlar olacaktır bence. O yüzden siz de bu konulardan birini seçip kendi tasarımlarınızdaki gelişimi
gelişimi gözlemleyebilirsiniz. Hatta 3 renk belirleyip BMS oranlarına da dikkat ederek çalışırsanız gelişiminiz çok daha hızlı olacaktır. YouTube'da sanat kanalı olup uzun yıllardır içerik üreten nadir kanallardan bir tanesi Cynix Design. Cynix Design'ın Big, Medium, Small diye zaten bir videosu mevcut ve mükemmel bir video. Bu videoyu yaparken kararsız kalmamın tek sebebi gerçekten o videonun internette olmasıydı. Çünkü bence çok yeterli bir video. Fakat ben de anlatmak istedim. Her zamanki gibi Proko, Cynix Design, ben bu çizerlere bir gidip bakarım. Çünkü birçok konuyu gerçekten anlatmışlar önceden. Onların anlatmadığı bir konuyu bulmak veya anlattıkları bir konunun farklı bir bakış açısını bulmak gerçekten zor olabiliyor. Uzun lafın kısası, Cynix'in videosunun linkini de aşağı koyacağım açıklamalara. Mutlaka bakın, çok faydalı bir video. Arkadaşlar, bilenleriniz olabilir. Bir Discord kanalımız var. İsmi de Rolento'nun Naz Evi. Server'ımızın ismi neden bu arkadaşlar, biliyor musunuz? Bunu bilen çok az sayıda insan var. Ve bilen insanlar beni genelde canlı yayında takip eden insanlar. Çünkü server'ımızın açılma sebebi de bu canlı yayınlardır. Ve server'ımızın ismi de bu canlı yayınlarda oluşturuldu. Bu yüzden abone olup zili açıp arkadaşlar bu etkinliklerden haberdar olmayı da unutmayın. Bu server'da açtığım birçok kanal var ama bu kanallardan bir tanesinde arkadaşlar sadece o gün içerisinde tamamladığınız çizimleri paylaşabiliyorsunuz. Bu da hem mükemmelliyetçi olan ve çizimini hiç paylaşmayan ya da sırf bu yüzden çok çizim yapmayan insanların bu alışkanlığını ve bence kötü olan bu alışkanlığını kırıyor. Hem de çizim kötü mü oldu düşüncesinden uzaklaşıp gelişime odaklanmanızı sağlıyor. Ben de özellikle o gün içerisinde yaptığım çalışmaları beğenmezsem bile atıyorum. Çünkü amaç kötü çizimleri yapa yapa iyileşmek. Discord serverımızın linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Son olarak bu videonun yapılmasında en büyük destekçilerim, patronlarıma da teşekkür ediyorum. Desteklemek isteyenler için link aşağıda.